Avustralya dünyada benzersiz bir taşımacılık yöntemiyle tanınıyor. Burada yollarda devasa uzunlukta ve tonlarca ağırlıkta araçlar görebilirsiniz. Evet, bahsettiğimiz şey road train, yani yol treni adı verilen dev kamyon kombinasyonları. Ama neden sadece Avustralya'da bu kadar çok road train var? Neden başka ülkelerde bu sistem görülmüyor? Bu videoda Avustralya'nın neden road train kullandığını, bu dev araçların nasıl çalıştığını ve gelecekte neler olabileceğini adım adım anlatacağız. Hadi başlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. Road train tam olarak nedir? Bir road train, önde bir çekici prime mover ve arkasına bağlanan birden fazla römork veya yarı römorktan oluşur. Yani aslında bir kamyon ama sıradan bir kamyon değil. Bu araçlar ardışık biçimde bağlanmış dev yük vagonları gibi hareket eder. Avustralya'da çoğu road train 2 ila 4 römork taşır. Ancak özellikle madencilik, tarım ve uzun mesafe yük taşımacılığı gibi sektörlerde bu sayı 6 ya da 7 römorka kadar çıkabilir. Yani bazı araçların uzunluğu bir futbol sahasından daha fazladır. Bu fikir ilk kez 1930'lu yıllarda ortaya çıktı. O zamanlar Avustralya'nın uzak bölgelerinde yaşayan insanlar mallarını demiryolu olmayan yerlere ulaştırmakta zorlanıyordu. İlk road train 8 tekerlekli bir traktörün 2 römork çektiği basit bir sistemdi. Yaklaşık 22 metre uzunluğundaydı ve 36 ton ağırlığındaydı. Bugün ise modern road train 53 metreyi, hatta bazı özel izinlerle 60 metreyi aşabiliyor. Toplam ağırlıkları ise 200 tonun üzerine çıkabiliyor. Bu inanılmaz rakamlar onların dünyanın en büyük karayolu taşıma araçları olmasını sağlıyor. Tabii bu kadar devasa araçların bazı altyapı sınırlamaları var. Örneğin tüm yollar bu ağırlığı taşıyamaz, tüm köprülerden geçemezler. Bu yüzden Avustralya'da road train güzergahları özel olarak belirlenir, köprü dayanımları hesaplanır, dönüş açıları bile planlanır. Kısacası her şey milim milim düşünülüyor. Peki neden Avustralya'da bu sistem geliştirildi? Cevap aslında coğrafyada gizli. Avustralya yüz ölçüm bakımından dünyanın 6. en büyük ülkesi. Ama bu devasa topraklarda nüfus son derece seyrek. Bir şehirden diğerine giderken yüzlerce kilometre boyunca hiçbir yerleşim göremeyebilirsiniz. Örneğin Darwin ile Adelaide arasında mesafe yaklaşık 3000 kilometre. Ve bu iki şehir arasında büyük oranda çöl ve boş alan var. Bu kadar uzak mesafelerde malları taşımak için her seferde tek kamyon göndermek mantıksız olurdu. Düşünün, 4 kamyon, 4 şoför, 4 ayrı yakıt masrafı, 4 ayrı bakım. Oysa tek bir güçlü çekiciye birden fazla römork bağlarsanız aynı yükü tek seferde tek sürücüyle taşıyabiliyorsunuz. Bu da yakıt, zaman ve iş gücü açısından büyük tasarruf demektir. Bu yüzden özellikle Outback denilen uzak iç bölgelerde road trainler hayatın bir parçası haline gelmiştir. Madencilik şirketleri, çiftçiler, hatta market zincirleri bile bu araçlara güveniyor. Çünkü birçok küçük kasabanın gıda, yakıt ve ekipman tedariki yalnızca road trainlerle sağlanabiliyor. Bu kadar büyük araçların yollarda güvenle ilerleyebilmesi için Avustralya hükümeti çok sıkı kurallar koymuştur. Road train sürücüleri normal kamyon şoförlerinden farklı olarak özel bir lisans almak zorundadır. Araçlarda aşırı yük uyarı tabelaları, yansıtıcı şeritler, uyarı ışıkları ve bayraklar bulunur. Ayrıca araçlar düzenli olarak tartım istasyonlarında kontrol edilir. Yollar da bu araçlara göre tasarlanmıştır. Örneğin Kuzey Avustralya'daki Stuart Highfield ya da Great Northam Highfield gibi yollar road trenlerin manevra yapabilmesi için daha geniş dönüş açılarına sahip. Belki neden bu kadar yükü trene koymuyorlar diye düşünüyorsunuzdur. Bu sorunun da çok net bir cevabı var. Avustralya'nın demiryolu ağı sınırlı. Tren hatları daha çok doğu ve güney kıyılarında, yani Sydney, Melbourne ve Brisbane gibi büyük şehirlerin çevresinde yoğunlaşmıştır.
Fakat ülkenin iç bölgeleri, özellikle çöl kısımları demiryoluna sahip değildir. Bu bölgelerde nüfus az olduğu için yani demiryolu inşaatları ekonomik açıdan mantıklı görülmez. Çünkü kilometrelerce ray döşemek milyonlarca dolara mal olur. Ama o hatlarda günde birkaç tren geçer. Üstelik Avustralya'nın zorlu coğrafyası, yüksek sıcaklıklar, kum fırtınaları ve uzun çöl düzlükleri raylı sistemlerin bakımını da zorlaştırmaktadır. İşte bu yüzden road trainler trenin gidemediği her yere gidebilen, daha esnek, hızlı ve ekonomik bir çözüm haline gelmiştir. Avustralya'nın yolları bu sistem için oldukça elverişlidir. Ülkenin büyük kısmında uzun, düz ve geniş otoyollar bulunur. Özellikle kuzey-güney hattı boyunca bu yolların büyük bölümü road train kullanımına izinli olarak belirlenmiştir. Köprü yük limitleri, şerit genişlikleri ve dinlenme alanları bu ağır araçların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Bu da Avustralya'yı road train taşımacılığına en uygun ülke haline getiriyor. Avustralya'da hem uzun burunlu Amerikan tarzı kamyonlar hem de kabin üstü Cap Hour Avrupa tipi kamyonlar kullanılır. Kabin üstü modeller şehir içi taşımacılıkta manevra kolaylığı sağlarken uzun burunlu modeller genellikle uzun yol ve ağır yük taşımacılığı için tercih edilir. Bu kamyonlar genellikle Cummins, Kenworth, Western Star veya Mack markalarından oluşur. Sürücüler haftalar boyunca bu kamyonlar üzerinde vakit geçirir, çalışır, hem yaşamını geçirir hem de işinin başındadır. Bu yüzden bu kamyonlarda mini mutfak, yatak, hatta klima bile vardır. Outback yollarında road train sürücüler arasında kendine özgü bir dayanışma kültürü gelişmiştir. Radyo frekanslarıyla birbirleriyle iletişim kurar, tehlike veya engel gördüklerinde diğer sürücülere haber verirler. Peki bu dev araçların geleceği ne olacak? Dünya genelinde emisyon standartları giderek sıkılaşıyor. Avustralya'da şu anda yürürlükte olan standart Euro 5 seviyesindedir. Avrupa ülkeleri ise çoktan Euro 6C seviyesine geçmiştir. Birçok üretici elektrikli kamyon prototipleri geliştiriyor. Ancak bir elektrikli aracın 200 ton yükü binlerce kilometre taşımak için yeterli menzile sahip olması bugünkü teknolojiyle oldukça zor görünüyor. Ayrıca Avustralya gibi dev bir ülkede her 500 kilometrede bir şarj istasyonu ağı kurmak büyük bir lojistik sorun. Bu yüzden uzmanlara göre elektrikli road trainler yakın gelecekte değil, belki 20-30 yıl sonra gerçekçi hale gelebilir. Kısa vadede ise biyodizel ve sentetik yakıtlar karbon salınımını azaltmak için daha uygulanabilir bir çözüm olarak görülüyor. Kısacası Avustralya'da road trenlerin bu kadar yaygın olmasının 4 temel nedeni var. Ülkenin devasa büyüklüğü, seyrek nüfus, sınırlı demiryolu altyapısı ve uygun yol ağı. Bu eşsiz koşullar sayesinde road trenler Avustralya ekonomisinin görünmeyen omurgası haline gelmiştir. Bugün Outback yollarında bir road tren geçtiğinde sadece bir kamyon değil, binlerce kilometrelik bir lojistik zincirinin hareket ettiğini görüyorsunuz. Peki sizce bu tip araçlar gerçekte ekonomik mi? Yerine daha çok vagon eklenebilen yük trenleri olması daha mantıklı değil miydi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoyla tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.